Bilirsiniz, tarih boyunca insanlar farklı sebepler öne sürerek büyük seferlere çıktı. Mohaç Meydan Savaşı, Waterloo Savaşı, Stalingrad, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve daha niceleri. Şimdi takvimlerinizi biraz geriye sarmanızı istiyorum. Orta Çağ'da Avrupalı Hristiyanlar kutsal topraklar dedikleri bölgelerde hakimiyet kurmak için yola çıktı. Temel neden dini motivasyon, siyasi amaçlar ve ekonomik faktörlerdi. Haçlı seferleri 11. yüzyılın sonlarına doğru başladı. Birinci hedef Kudüs'tü. Kutsal şehri Müslümanlardan geri almak istediler. Papa II. Urban 1095 yılında Clermont Konseyi'nde yaptığı çağrıyla tüm Hristiyanları Haçlı seferlerine katılmaya davet etti. Tüm Avrupa ayağa kalktı ve toplumların tüm kesimlerinden maceraperestler Kudüs'e yola çıktı. Haçlı seferleri sadece birinci seferle sınırlı kalmadı. Birinci Haçlı seferinin ardından başka seferler de düzenlendi. Kudüs bu seferlerde birkaç kez el değiştirdi. O günlerden günümüze kadar tartışmaların merkezinde olan Kudüs, bugün de tüm şimşekleri üzerine çekiyor. 1948 yılında bölgede bir devlet kuruldu. O devletin kurulmasıyla Orta Doğu'da hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Modern Ordular serimizin bu bölümünde özel kuvvetler operasyonlarıyla İsrail'in kökeninden ve ordusunun yapısından bahsedeceğiz. Öncesinde küçük ama önemli bir ricam var. Sizlere kaliteli içerikler sunmak için çok çalışıyorum. GZT YouTube kanalına abone olarak bize destek olabilirsiniz. İsrail Devleti'nin kuruluşu ve süreçte karşılaştığı zorlukları ele alacağız. 1917 yılına gidiyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nın sürdüğü günlerde yazılan bir mektup, bütün Orta Doğu bölgesinin kaderini değiştirecek nitelikteydi. Osmanlı İmparatorluğu çökmek üzereydi ve mektubun konu edindiği bölge kozmopolit bir yerdi. Bu mektubu bir ada ülkesinin Dışişleri Bakanı yayınladı. Bahsedilen bölgede o gün için azınlık dahi sayılamayabilecek bir gruba yurt verme fikri sunuyordu. Mektup İngilizler tarafından kaleme alındı. Yazan kişi dönemin Dışişleri Bakanı Arthur Balfour'du. 1948'den günümüze kadar sürecek bir sorunun fitilini ateşleyecekti. Filistin'de Yahudi halkına ait bir milli yurt kurulması İngiliz hükümetinin politikasıdır. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin zulmünden kaçan birçok Musevi Filistin bölgesine iltica etmek için çaba harcadı. Bu durum bölgedeki Arapları rahatsız etti. Yaşanan tüm gerginliklere rağmen 14 Mayıs 1948'de İsrail bağımsızlığını ilan etti ve bunun üstüne 1. Arap-İsrail Savaşı çıktı. Bu savaş sırasında yaşanan Altalena olayından bahsetmek istiyorum. Bu konu İsrail tarihindeki karmaşık olayların başında geliyor. İsrail'in kuruluşundan birkaç hafta sonra başkent Tel Aviv'de İrgun kuvvetleri tarafından ele geçirilmiş içerisinde silah yüklü bir gemi ülke kıyılarına geldi. İsrail hükümeti oy birliğiyle bir karar aldı ve gemideki silahların ordu emrine verilmesini emretti. Yazılı broşürler sokakları kaplıyordu. Bu gemide mülteciler, İrgun milisleri ve çok büyük sayıda silah vardı. Hükümet ise bu geminin İrgun tarafından getirilmesini otoriteye tehdit olarak görüyordu. Taraflar arasında pazarlıklar başladı. Anlaşma olmayınca çatışmalar başladı. Peki hükümet neden İrgun'la sorun yaşadı? Dönemin Başbakanı David Ben-Gurion bu geminin Tel Aviv açıklarına demirlemesini, sevkiyatın buradan yapılmasını emretti. İsrail ordusu kıyıda tedbir aldığı sırada İrgun güçleri barikatları aşmaya çalışırken taraflar karşılıklı ateş açtı. 4 İrgun milisi ve 2 İsrail askeri öldü. Bunun üzerine Ben-Gurion devletin otoritesini korumak için orduya talimat verdi. Bunu kendisine ve devletine ihanet olarak görüyordu. Tel Aviv'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İsrail ordusu askerleri Altalena'ya teslim olmalarını söyledi. Kabul edilmeyince Ben-Gurion'un emriyle Altalena'ya havan topu ateşlendi. İkinci mermi geminin deposuna çarptı ve tüm gemi hızla alevler içerisinde kaldı. İsrail'deki siyasi gruplar arasında ihtilaf vardı. Bu durum krizi ortaya çıkardı. İrgun, özel bir milis yapısı olarak silah ithal etmeye çalıştı. Bu, egemenliğini tesis edemeyen İsrail'in meşruiyetine gölge düşürmüştü. Bu olay Yahudilerin Yahudilere ateş açması olarak tarihteki yerini aldı. 1956 yılında yaşanan Süveyş krizi İsrail'in ikinci büyük sınavıydı. 1950'lerde Mısır bağımsız bir ülkeydi. Ancak Süveyş kanalı batılı ülkelerin kontrolündeydi. Kanal vasıtasıyla Birleşik Krallık ve Fransa başta olmak üzere Avrupa devletleri Körfez'den petrol alıyordu. 1952 yılında Cemal Abdülnasır Süveyş'i kamulaştırma kararı aldı. Bu, kıvılcımın fitilini ateşledi. İsrail Süveyş'e saldırdı. Sina Yarımadası'nı işgal etti. Abdülnasır'ın bu hamlesi Mısır'ın ulusal egemenliğini güçlendirme yönelik bir adım olarak algılandı. Dönemin şartları gereği ABD, Sovyetler Birliği'nin etkisinin artmaması için Mısır'ı destekleyince Abdülnasır krizden kahraman olarak çıktı. İsrail kanalı kullanma hakkını kaybetti ve Tiran Boğazı'ndan mal taşıma hakkına sahip oldu. Ordunun önemi 6 gün savaşından sonra da önem kazandı. İsrail'in Mısır, Suriye ve Ürdün'ün yer aldığı Arap koalisyonuna karşı savunma amacı vardı. Savaşın temel nedenleri arasında toprak anlaşmazlıkları, sınırlar, su kaynakları ve siyasi gerginlikler yer alıyordu.
İsrail, Mısır'ın Süveyş kanalını kapatması ve Arap ülkelerinin silahlanma eğilimi nedeniyle güvenliğini tehlikede hissetti. Başlangıçta hava saldırılarıyla hızla Arap hava üslerini imha eden İsrail ardından karadan ilerlemeye başladı. Mısır'ın Gazze şeridindeki askeri birlikleri ve Suriye'nin Golan tepelerinde konuşlu güçleri hedefti. Savaşın sonucunda İsrail, Gazze şeridi, Sina Yarımadası, Golan tepeleri ve Batı Şeria'yı ele geçirdi. İsrail toprak bütünlüğünü ve güvenliğini sağladığını düşünürken bu savaş Arap dünyasında büyük bir şok yarattı. Ordunun modernizasyonu ve teknolojik kabiliyetlerine geçelim. Bazı önemli şirketler ve ürettikleri ekipmanlardan bahsetmek istiyorum. Elbit Systems, komuta kontrol sistemleri, elektronik istihbarat araçları ve İHA üretimi konusunda faaliyet gösteriyor. Elbit Hermes 450, Elbit Hermes 900, Elbit Skylark İHA'larını örnek gösterebiliriz. Sırada Checkpoint şirketi var. Amerikan-İsrail ortaklığı olan bu firma yazılım, IT güvenliği, veri tabanı, uç nokta güvenliği, bulut güvenliği ve güvenlik yönetimi konusunda ürün hizmet geliştiriyor. Dünyanın ilk VPN uygulamasını bu şirket geliştirdi. VPN1 ismini verdikleri ürünü sivil internet kullanıcılarının hizmetine sunmadan önce İsrail ordusuna tedarik etti. Gerçek zamanlı olarak optimum karar vermeyi destekler. Toplanan tüm verileri derinlemesine analiz edebilir ve değişikliklere anında adapte olma imkanı sağlar. Sırada güdümlü füze ve mühimmat üretiminde önemi yüksek bir şirket var. Rafael İleri Savunma Sistemleri Limited şirketinden bahsedeceğiz. 1954 yılında Ben Gurion'un talimatıyla faaliyet kolları ve ismi değiştirildi. Yeni adı Rafael oldu. Ürettikleri ekipmanları konuşalım. Şafir 1 ve Şafir 2 füzesiyle başlayalım. 1978'de ismi Piton 3 olarak değişti. 1973 Yom Kippur Savaşı'nda kritik rol oynadı. 177 adet Şafir 2 füzesi 89 düşman hava unsurunu tam isabetle imha etti. F-16 ve F-15 gibi farklı altyapılara sahip askeri ekipmanlardan fırlatılabilme kapasitesine sahip. Spike güdümlü tank savar füzesinden bahsedelim. Havadan yere ve karadan havaya fırlatılabiliyor. 30 saniyede ateşlenebiliyor. 15 saniyede yeniden ateşlemeye hazır hale getiriliyor. Sadece piyadeler tarafından kullanılmıyor. Hızlı taarruz araçları ve zırhlı personel taşıyıcılara entegre edilerek atış yapılabiliyor. İkinci Karabağ Savaşı'nda da Azerbaycan ordusu tarafından sıklıkla kullanıldı. Bu sayede Ermenistan ordusu unsurları kolayca imha edildi. Çok sık karşımıza çıkan bir sistemle devam ediyoruz. İsrail'in gözbebeği olduğu söylenen, Filistinlilerin ise sistemi bir şekilde elimine edebildiği demir kubbe sistemi. Her türlü hava koşulunda çalışacak şekilde tasarlandı. Üzerinde tehdidi algılayan radar sistemi yer alıyor. Bu radarlar gelen roketin ne ölçüde bir tehdit oluşturduğunu tespit ediyor. Atılan roketin yerleşim yerlerine ya da önemli altyapı tesislerine yönelmesi halinde ise bunu imha etmek üzere füze gönderiliyor. Ancak son yıllardan farklı olarak Gazze'den atılan roketlerin İsrail'de can kayıplarına yol açması ve altyapı tesislerine zarar vermesi demir kubbenin etkinliğini sorgular hale getirdi. Hamas'ın çoğu ev yapımı birkaç yüz dolar değerindeki roketlerine karşın demir kubbede kullanılan savunma füzeleri 20.000 ila 100.000 dolara mal ediliyor. 2006'daki 2. Lübnan Savaşı'nda kısa menzilli Katyusha füzelerinin Hayfa'ya kadar ulaşabilmesi ve 44 İsrail'in ölmesi sonucunda demir kubbeye verilen önem arttı. Ordunun yapısı ve bileşenlerine geçelim. Ordu, İsrail Savunma Kuvvetleri olarak adlandırılıyor. 3 kuvvete ayrılıyor. Bunlar, İsrail Kara Kuvvetleri, İsrail Hava Kuvvetleri ve İsrail Deniz Kuvvetleri'nden oluşuyor. Aviv Koçavi ordunun başındaki isim. Genelkurmay Başkanı ordunun başı olarak kabul ediliyor. O da İsrail Savunma Bakanı'na bağlı. Dedesi ve dedesinin kardeşleri 2. Dünya Savaşı döneminde Rusya'dan İsrail'e göçtü. Orduya 1982'de katıldı. Paraşütçü olarak görev yaptı. Kendisi vejetaryen, et tüketmiyor. 2010-2016 yılları arasında Golan bölgesinden Suriye içine insani yardım operasyonlarını koordine etti. 26 Mayıs 1948 tarihinde David Ben Gurion'un talimatıyla İsrail'de zorunlu askerlik uygulaması başladı. Burada değinmek istediğim önemli bir detay var. İsrail ordusu kurulduğu ilk günden itibaren kadınlara da zorunlu askerlik uygulamasını getirdi. İsrailli erkekler ve İsrailli kadınlar zorunlu olarak 24 ay boyunca askerlik yapmak zorunda. Ordunun ilk askerleri Haganah, Etzel ve Lehi isimli paramiliter örgütlerden temin edildi. 170 bin aktif personel, 465 bin rezerv personel mevcut. 2023 yılında ordunun bütçesi 24 milyar dolar seviyesinde. Ordunun kullandıkları bazı ekipmanlara değinelim. Merkava tanklarıyla başlayalım. Uzaktan kontrol edilebilen M2 Browning ağır makineli tüfekler yerleştirilebiliyor. Merkava 4 Barak 2023 yılında orduya katıldı. Operatöre 360 derece çevre görüntülenmesi, uçaklardaki pilot kabini gibi başüstü görüntüleme imkanı sunuluyor. Ahzarit ve Namer tipi zırhlı personel taşıyıcılar İsrail piyadelerini operasyon bölgelerine taşıyor. Ahzarit, Sovyet T-54 ve T-55 tanklara referans alınarak geliştirildi. 1988'de hizmete alındı. Ağır zırha sahip. Rafael başüstü ateşleme istasyonu konuşlandırılabiliyor. Bir ZPT'ye göre ağır sayılabilir.
44 ton ağırlığında. Namer ise Merkavaların şasisine odak alıyor. 2014 yılına kadar aktif olarak kullanıldı. Trophy etkin koruma sisteminden de bahsedelim. Merkava'yı tamamlayıcı unsur olarak geliştirildi. Bir silah ateşlendiğinde gelmekte olan silahın yaklaşma konumunu bulur. Etkisiz bırakabilmek için gereken açıyı hesap eder ve dönüşümlü fırlatıcılar sayesinde tehdit bertaraf edilir. Caterpillar D9 tipi zırhlı buldozer de tercih ediliyor. Peki bir buldozer bir ordunun ekipman listesinde sizce neden özel olarak yer alıyor olabilir? Çünkü İsrail çöl bölgesinde kurulmuş bir ülke ve devletin düşman algısında olan diğer ülkelerde çöl coğrafyasına sahip. Çölde ilerlemek isteyen askerlerin önünü açmak gerekecektir. Bu yüzden kaliteli bir buldozer kullanılıyor. Hava kuvvetleriyle devam ededelim. A4 Skyhawk, F4 Phantom, F-15 Eagle, F-16 ve F-35 savaş uçakları envanterde yer alıyor. Eurocopter AS-565 Panther tipi helikopter hava devriyelerinde görev alıyor. Arama kurtarma, anti-denizaltı atışı yapma ve yaralı tahliyesi gibi operasyonlarda etkili bir araç. Nakliye için Lockheed C-130 Herkül uçağı, Sikorsky CH-53, Sikorsky S-70 helikopterleri kullanılıyor. Süveyş krizi ve 6 gün savaşlarında kritik rol oynadı. Donanmaya geçelim. Donanmanın nükleer kapasitesi olduğu biliniyor. Uluslararası krizler sonucunda İsrail donanmanın ağırlığını artırmayı tercih etti. Sa'ar 5 ve Sa'ar 6 tipi korvetler kullanılıyor. Sa'ar 4,5 füze gemisi envanterde. Donanma Barak 1, Barak 8, Gabriel, Harfun, Popeye füzelerini ateşleyecek destek unsurlarına sahip. 400 adet nükleer başlığa sahip olduğu tahmin ediliyor. İsrail nükleer silahsızlanma anlaşmasını imzalamayan 4 ülkeden birisi. 1968 yılında dönemin İsrail Başbakanı Isaac Rabin, İsrail bölgede nükleer silahları uygulamaya koyan ilk ülke olmayacaktır diyerek ülkesinin elinde nükleer silahlar olabileceğini nükteli bir şekilde dünya kamuoyuna ilan etmişti. Peki İsrail neden nükleer silah konusunda kesin bir tutum sergilemiyor? Bunun sebebi olarak İbn Haldun'un coğrafya kaderdir sözünü referans alabiliriz. Haldun'a göre coğrafya, nüfus, yer şekilleri ve iklim gibi unsurlar milletlerin ve devletlerin politikalarını şekillendirir. Ülkenin kuzeyinden güneyine bir savaş uçağı 4 dakikalık kesintisiz bir uçuşla ulaşabiliyor. Bu da İsrail'in coğrafi derinliğe sahip olmadığını gösteriyor. İsrail geniş topraklara sahip olmaması, çöl bölgesine yerleşim yapılması sebebiyle nükleer güç tercih ediyor. Temel doktrinine değinelim. İsrail tek bir savaşı kaybetmeyi göze alamaz. Caydırıcı olma arzusu, stratejik düzeyde savunma, bölgesel hırslara yer yok, sonucu hızlı ve kararlı belirleme ve en düşük zayiat oranı. Bu hususlar ordunun kodlarını oluşturuyor. İsrail ordusunun katıldığı önemli operasyonları ve stratejik hamlelerinden de bahsedelim. İsrail, Suriye İç Savaşı'nın başladığı 2011'den itibaren Suriye topraklarında çeşitli hava saldırıları düzenliyor. İsrail hükümeti İran'ın Suriye topraklarındaki varlığını ve silah sevkiyatını yakından takip ediyor. Gerektiğinde sert önlemler alıyor. Bu operasyonların çoğunun hedefi İran'a ait askeri üsler, silah depoları ve İsrail'in güvenliğini tehlikeye sokan diğer unsurlar. Lübnan sınırı İsrail için hassas bir konumda bulunuyor. Özellikle Hizbullah gibi örgütlerin bölgedeki etkisi ve askeri varlığı İsrail için bir tehdit olarak algılanıyor. İsrail ordusu Lübnan sınırındaki istihbarat toplama ve sınır güvenliğini sağlama konusunda sürekli bir denge oyunu içinde bulunuyor. Modern Ordular serimizin bu içeriğinde İsrail ordusuna yer verdik. Bir sonraki videomuzda hangi orduyu görmek istediğinizi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bilirsiniz, tarih boyunca insanlar farklı sebepler öne sürerek büyük seferlere çıktı. Mohaç Meydan Savaşı, Waterloo Savaşı, Stalingrad, Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve daha niceleri.